Yunan tarihinde böyle skandallar çok oldu. Bu da onların yeni perdesi, yeni versiyonu diyelim. Şimdi bu şahısların, hedef şahısların siz cep telefonuna bir siber espiyonaj yazılımı yüklerseniz o adamın hayatının da çok önemli bir kısmını illegal yoldan takip etmiş oluyorsunuz. Bu demokrasiyle yönetildiğini iddia edilen bir ülkede kabul edilemez bir skandal. Kaşıkçı cinayetini soruşturan bazı üst düzey devlet yani emniyet görevlilerinin ve savcılarının da bunun hedefi olduğu söyleniyor. Yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Ben neyi değerlendireyim? Bu çok ciddi bir skandal ya. Çok ciddi bir skandal yani. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hocam Yunanistan geçtiğimiz yaz tarihe geçecek bir skandal yaşadı. Başbakan Mitsotakis'in de dahil olduğu, hatta sonrasında EYİP Başkanı'nın istifasına yol açan bir skandaldı bu. Dinleme skandalı. Sizden bir detaylı dinleyeyim sonra iyice detaylandıralım. Yunanistan'da böyle skandallar çok olur yani. Valla ben şaşırmadım da Yunanistan'da böyle şeyler olur yani. Yunan tarihinde böyle skandallar çok oldu. Bu da onların yeni perdesi, yeni versiyonu diyelim. Şimdi kısaca bir anlatalım. Yunan istihbaratı EYİP'in Mitsotakis hükümetine muhalif çünkü sağ görüşlü bir iktidar bu. Özellikle sol görüşlü ya da komünist görüşe dahil ya da aşırı sol görüşe dahil ama Mitsotakis'e muhalif kesimi çeşitli yöntemlerle mesela araçların, çeşitli şahısları araçlarına kamera koymak, takip için GPS cihazları koymak ve cep telefonlarına siber espiyonaj yazılımı yüklemek suretiyle epey bir 50'ye yakın insanı dinlediği illegal yoldan açığa çıktı. EYİP direktörü de Yunan istihbaratının bunun ifşa olması sonrasında istifa etti. Şu anda Yunanistan'da bir soruşturma süreci var ve bu soruşturma sürecinin siyasi bir krize doğru evrilmesi oldukça olası. Evrilmemesi için de işte Mitsotakis'in gayretleri var. Bu noktadaki en önemli gayreti de ne? Türkiye ile gerginlik. Her zaman. Mesela Türkiye'de hani söylüyorlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ege'deki haklarını savunması bir seçim yatırımı acaba diye soruyor ya birileri. Bir de Yunanistan tarafına bakalım. Bu skandalın örtbas edilmesi için ya da kamuoyunun gündeminden uzak tutulması için Türkiye'ye yüksek perdeden mesela o açıklamaların yapılması da acaba böyle bir şey olabilir mi? Duruma bir de böyle bakalım. Hocam bu planlı bir şey midir? Yani teknik olarak daha önce bu planlanmış ve bir tuzağa düşürme durumu söz konusu olabilir mi? Nasıl bakıyorsunuz? Ya şimdi bu bir o hani teknik takip imkanları kullanılmış ama burada ağırlıklı olarak bu dinleme ve istihbarat faaliyeti, siber espiyonaj yazılımları vasıtasıyla gerçekleşmiş. Artık günümüzde akıllı cep telefonları herkes için, her birey için çok önemli bir araç. Bütün günlük işlerimizi, bankacılık işlemlerimizi, sosyal medya kullanımlarımızı Türkiye üzerinden örneklendirirsek e-devlet işlemlerimizi hepsini buradan yapıyoruz. Bu Yunanistan için de geçerli. Şimdi bu şahısların, hedef şahısların siz cep telefonuna bir siber espiyonaj yazılımı yüklerseniz o adamın hayatının da çok önemli bir kısmını illegal yoldan takip etmiş oluyorsunuz. Bu demokrasiyle yönetildiğini iddia edilen bir ülkede kabul edilemez bir skandal. Siber espiyonaj yani genel bir kavramsallaştırma yaparsak siber espiyonaj internet imkanlarının kullanılarak yapılan istihbari faaliyetler şeklinde tanımlayabiliriz. Günümüzde görüşmelerimiz, iletişimimizin çok önemli bir kısmı da akıllı telefonlar üzerinden veya günlük iş faaliyetlerimiz bilgisayarlarımız üzerinden, laptoplarımız üzerinden gerçekleştirdiği için siber espiyonaj faaliyetleri de istihbarat servisleri açısından çok önemli bir haber toplama tekniği. Burada da Yunanistan'da bunun tipik bir örneğini görüyoruz. Biz buna benzerini Pegasus casus yazılımı kapsamında da yaşamıştık. Hocam burada takipçilerimiz için bu Pegasus meselesini bir açarsak çok sevinirim. Pegasus casus yazılımı da İsrail menşeli bir şirket tarafından geliştirilmiş. Yine bu Yunanistan'daki skandalda kullanılan Predator casus yazılımı gibi cep telefonunu ve bilgisayarları hedef alan bir siber casusluk programıydı. Bu dünyada dinlemediği insan hemen hemen kalmamış. Yani bunu satmışlar. Tabii İsrail'in çıkarları çerçevesinde satılmış. Bunu kullanan ülkeler. Mesela Türkiye'den açık kaynaklara yansıdığı için Kaşıkçı cinayetini soruşturan bazı üst düzey devlet yani emniyet görevlilerinin ve savcılarının da bunun hedefi olduğu söyleniyor. Bu açık kaynak olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Burada da Predator isimli bir yazılım kullanıyor. Benzer. Bu da İsrail orijinli. Bu da çok önemli. Bu da ayrı konuşuruz. Yani
Bu göstermelik olarak Makedonya'daki bir şirket tarafından lisansı alınmış olmakla beraber İsrail tarafından üretilmiş, Yunanistan'a da, Yunan istihbaratına da satılmış. Yunan istihbaratı da bunu muhalifleri illegal yoldan dinlemek için kullanmış. Bu da açığa çıkmış. Ben bu skandalın Yunanistan'ın kendi iç dinamikleriyle açığa çıktığını ifşa edildiğini düşünmüyorum. Ben şöyle bir okuma yapıyorum. Şimdi DEDAŞ'ta malum Amerika'nın artan bir üssü var. Bu üs vasıtasıyla da artan bir Yunanistan'da Amerikan nüfusu var. Bu DEDAŞ'taki askeri üs Karadeniz'deki Rusya'ya karşı olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de karşı. Ama bu şu sonucu da doğuruyor. Bu artan Amerikan etkisi özellikle Yunanistan'da etkinliği olan bu borç krizinden sonra Almanya'nın da aleyhine bir durum. Bence bu sol muhalif yapılar da biraz Avrupa Birliği çevreleriyle ve Almanya ile de yakın ilişkilere sahip oldukları için bence bu skandalın açığa çıkmasında Amerikan nüfusunun Yunanistan'a girmesine izin veren Mitsotakis hükümetinin Miço diyorlar ona, Miço'nun zor durumda bırakılmasına yönelik bence bir Almanya ve bundan belki de zarar gören yine Rusya'nın da bir etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Bunun Yunanistan'ın kendi iç dinamikleriyle açığa çıktığını düşünmüyorum. Yani nasıl o casus yazılım olduğunu bir insan cep telefonunda olduğunu öğrendi. Bu konuda hiç bilgi yok. Bir konuda bilgi sızdırmıyorlar. Değil mi? Doğru. Bunun bir penetration testi falan yapılması lazım cep telefonuna. Yazılım var mı diye. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Yani bu teknik bir mesele ve bir şüphe oluşması lazım. Bu şüphe nasıl oluşmuş? Ya da bir ifşa oluşması lazım. Bu konuda son derece muallak ve tartışmalı. Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υποτίμησε την πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας. Ήταν τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Hocam bir de Eyüp Başkan'ın istifasıyla sonuçlandı bu süreç ya. Eyüp'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemlerdeki hareketlerini, tavırlarını, davranışlarını ve başarısız oranı nasıl buluyorsunuz? Yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Ben neyi değerlendireyim? Çok kötü değil mi? Bu çok ciddi bir skandal ya. Çok ciddi bir skandal yani. Yani muhalefeti dinliyorsun, 50 kişiyi dinliyorsun. Bir gizli faaliyetin deşifre olmuş. Daha ne olsun yani? Bu işte yeterince gösterge. Yani düşün. Ben olaya böyle bakarım. Benim olayı yorumlamama gerek yok. Olay ortada. Hocam şimdi bu skandal yaşandı, bitti ama süreçler devam ediyor, soruşturma süreçleri. Tabii. Soruşturma süreçlerinin sonunda nereye varacağını düşünüyorsunuz Var ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl etkileyecek? Valla Mitsotakis hükümeti ciddi derecede zorda kalacaktır. Zor istifası istenme ihtimali var. Muhalefet tarafından zorlanacaktır. Δεν περίμενα ποτέ να με παρακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση με τις πιο σκοτεινές πρακτικές. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση πολιτικών ευθυνών. Bu zorda kalmanın bir sonucu olarak Türkiye ile ilişkilerde de daha sert bir üsluba, gündemi biliyorsun yani gündemi değiştirmek için. Yani şu akıllı ol Erdoğan böyle parlamentoda bir konuşması var. Yani mesela yüksek perdeden. Hani ben böyle suni çıkışların, Türk-Yunan ilişkilerini geren suni çıkışların Yunan tarafından krizin seyrine göre artabileceği kanaatindeyim. Neden? Kamuoyunun bu skandaldan uzak tutulması lazım. Yani bu biraz sert söylem, sert üslup noktasında bir geri dönüş olabilir Türk-Yunan ilişkilerine. Benim değerlendirmem bu. Teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun Nazif, teşekkürler. Yunan tarihinde böyle skandallar çok oldu. Bu da onların yeni perdesi, yeni versiyonu diyelim. Şimdi bu hedef şahısların siz cep telefonuna bir siber espiyonaj yazılımı yüklerseniz o adamın hayatının da çok önemli bir kısmını illegal yoldan takip etmiş oluyorsunuz. Bu demokrasiyle yönetildiğini iddia edilen bir ülkede kabul edilemez bir skandal.